Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere su taşı modelleri arasından farklı bir modelle birlikteyiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi modelimizin yapılışı basit, oldukça kolay. Bu modelimizi nerelerde kullanabilirsiniz? İsterseniz uzun etol şal modeli olarak kullanabilirsiniz. Yelek modeli de olarak kullanabilirsiniz. Bluzlarda ve süveterlerde de kullanabilirsiniz. Evet, modelimin yapılışına geçmek istiyorum. Geçmeden önce kanalıma abone olmayı, beğen tuşuna basmayı, bir de yorumlarda hangi şehirden ve ülkeden beni takip ediyorsanız bunu belirtirseniz çok sevinmiş olurum. Şimdi hemen hızlı bir şekilde örneğimin yapılışına geçmek istiyorum. Şöyle kenara koyayım arkadaşlar. Evet, alt kısım olarak buna lastik deniyor arkadaşlar. Şöyle ben bir tane model seçtim. Şuradan bu kısma kadar burayı yapacağım çünkü kolay olduğu için. Evet, şimdi ilk başta bir tane su taşı modelimizi yaparak başlıyoruz. Bir, iki, üç, 4 tane zincir aldım. Bir doladım. Buradaki bir tane kare boşluğa, örgüm net mi diye bakıyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tekrar 1, 2, 3 tane zincir aldım. Bir doladım. Yine aynı kareye 3 tane daha trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Burada 5 tane zincir alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın burada 1, 2, 3, 4 tane aralığı ara motif olarak koyuyoruz. Buradan bir ikinci kareye bu şekilde 2 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2. Tekrar üçüncü kareye geçiyorum. Oraya da yine 2 tane 1, 2 tane sık iğne yaptım. Bu şekilde. Yine 1, 2, 3, 4 tane zincir aldım burada. Tığıma 1, 2, 3, 4, 5 defa ipimi doladım. Örneğimi ters çeviriyorum. Bakın burada ilk yaptığım su taşı modelimin ilk birinci trabzanından bu şekilde batıyorum. Ve burayı birer defa 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve ikisini birlikte bir aldım. Bakın bu şekilde burada bir ara uzatmamız var. Yine bir dolayıp bakın buradan sayıyoruz su taşımızdan 1, 2, 3, 4 tane kareyi boş bırakıp buradan 5.'yi yapıyoruz. Yani her modelde her su taşı yaptıktan sonra arada 4 tane karelerimiz olacak modelde. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Şöyle yakından göstereyim. Birinci sıramız bu şekilde. Bir, iki, üç, 4 tane zincir alarak dönüş yapıyorum. Buradaki aralığımıza yine aynı su taşı modelimizi yapıyoruz.
Bakın buraya geçiş yapmamız için 4 tane zincir alıyorum. 1, 2, 3, 4. Buradan ortalayarak bir defa da alıp 2, 3, 4. Bakın 4 tane sık iğne yaptım. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir aldım. Yine buradaki kenardaki su taşı modelinin aynısını yapıyorum. Şöyle ikinci sıramı göstereyim sizlere. 1, 2, 3, 4 tane zincir alıp 3. sıraya geçiş yapıyorum. Evet, tekrardan 4 tane zincir alıyorum. 1, 2, 3, 4. Bakın şu tam uç kısma gelecek şekilde buraya bağlıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4. Yine aynı buraya bağlama yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve kenardaki su taşı modelime geçiş yapıyorum. Bir saniye, ipim dolanmış arkadaşlar. Evet. Tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincir alıp çeviriyorum ve 4. sıramızdayız. Bir, iki, üç. Hızlı bir şekilde kenardaki su taşı modelini yapıyorum. Evet, bakın burada 4. sırada 1. sırada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Yani her 4. sırada bir kendini tekrarlayan bir model. Gördüğünüz gibi çok kolay, basit bir örnek. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi aldım. Bakın burada bir boşluk var. Buraya 4 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4. Tekrar 1, 2, 3, 4. Kafanız karışmasın arkadaşlar. Burada 4 tane zincir çekiyorum. Çünkü buradan bu şerit çektiğim için, artırma şerit yaptığım için buradan bir tane daha düğüm yaparken, ikisini birlikte yaparken bir zincir daha artmış oluyor ve burada da 5'e tamamlamış oluyor. 1, 2, 3, 4, 5. Yine 1. sırada yaptığımız işlemi yapıyoruz. Kenardaki su taşımı da hızlı bir şekilde yapayım sizlere.
Gördüğünüz gibi çok kolay arkadaşlar. Hızlı şekilde de çok çabuk biten bir örnek. Yani şöyle söyleyeyim, bir günde ya da 2 günde şalınızı ya da yeleğinizi hızlı bir şekilde örebilirsiniz. Evet, bundan sonra tekrar ikinci sırada yaptığımız aşamayı yapıyoruz. Evet. Örneğimin yapılışı bu kadardı. Videomuzun da sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın.